Tamamen Zerdüştlerin yaşadığı bir köye gideceğiz. Zerdüştlerin geleneksel kıyafetini giydi. 6000 yıllık bir köy. Daştat Dart Nakra. Zerdüş peygamberi. Burada Avestalar var. Bugata. Gofdarenik. Morverit teyze geleneksel kıyafetini giymiş. Buradayım. Ye kurbanen men geyre. Merhabalar arkadaşlar. Yes şehrindeyim. Bugünkü videomun konusu Zerdüşlük olacak. Zerdüşlük hakkında neyi merak ediyorsanız bu videoda bulabilirsiniz. Şimdi Ateş Tapınağı'na gideceğim. Ondan sonra Sessizlik Kulelerine ve yarın da tamamen Zerdüşlerin yaşadığı bir köye gidiyorum. Zerdüşlerin çok önemli bir bayramı var. Müslümanları sokmuyorlar ama ben girebilirsem o bayramı da size göstereceğim. Zerdüşlük hakkında çok ayrıntılı bir video olacak. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Kısaca Zerdüşlükten bahsedeyim. Zerdüşler ateşe tapmıyorlar. Zerdüşler tek tanrı inancına sahipler. Dünyanın en eski tek tanrılı inancı dense de bunu diyemeyiz. Çünkü ben farklı bir din buldum. İran'da yaşıyorlar ve dünyanın ilk dini olduklarını iddia ediyorlar. Onlarla alakalı da ben video çektim. Bu videoyu da size ilerleyen zamanlarda yayınlayacağım. Onlar da çok ilginç gerçekten. Benim dinlere çok fazla ilgim var. O yüzden İran'daki farklı olan dinlerden ayrıntılı videolar hazırlıyorum ve size yayınlayacağım. Her neyse, bu dinin peygamberi olan Zerdüş, adı Zerdüş, bir tane mağarada inzivaya çekiliyor ve bir yaratıcının olduğuna inanıyor ve bunun tek olduğuna inanıyor ve o kendiliğinden Allah'ı buluyor. Bu dinde Tanrı'ya Ahura Mazda diyorlar. Şimdi neden bu dinde ateş önemli, ondan da bahsedeyim. Bu dinde 4 unsur çok önemli. Ateş, toprak, su, hava. Yani tamamen bu unsura göre bu din şekilleniyor. Ateş temizlik sembolü olarak kabul ediliyor ve bunların hepsi kutsal. O yüzden kutsal kabul ediliyor. Çok fazla ayrıntılar var. Bu ayrıntıları videonun devamında size aktaracağım. Şimdi Ateş Tapınağı'na gidiyorum. Şakayık geldi yanıma. Şimdi onunla birlikte Ateş Tapınağı'na gideceğiz. Merhaba herkese. Merhaba canım. Ateş Tapınağı'na geldik. Ateş Tapınağı'na geldik şu an. Çok kalabalık. Burada bilgiler var. Bu Zerdüşlerin sembolü. Buna Fere ve Her diyorlar. Burada da ne anlama geliyor onu anlatmışlar. Zerdüş duası söylüyorlar. Zerdüş peygamberin fotoğrafı. Kendi rivayetlerine göre Zerdüş peygamberin resmini çiziyorlar. Bütün çizilen resimde de tam olarak bu dış görünüşüne sahip olduğu ortaya çıkıyor. Bayağı bir turist var. Sönmeyen ateş burada şu an. 2000 yıldır bu ateş hiç sönmüyor.
an çok kalabalık. Kendime sakin bir yer buldum. Burada size biraz anlatayım. Bu ateş 2000 yıldır hiçbir şekilde sönmüyor. Görevliler var. Bu görevliler devamlı bu ateşi tazeliyorlar. Burada görevliler var. Görevliler beyaz maske takıyorlar ve devamlı ateşi yeniliyorlar. Bu görevlilerin maske takmasının sebebi ateş çok temiz kabul ediliyor ve insan nefesi kirli olduğu düşünüldüğü için maske takıyorlar. Yani ateşin olduğu her yerde Zerdüştler o maskeleri takıyorlar. Bu kutsal yerde sigara içmeyin diyorlar. Şurada bir tane galeri var. Şimdi oraya gideceğim. Zerdüş peygamberin fotoğrafı. Burada bir tane düğün merasimi var. Açıklamaları üstünde yazıyor. Zerdüşlerin geleneksel kıyafeti. Bu şekilde giyiniyorlar. Burada da fotoğraf galerisi var. Zerdüşlerin mezarlığı. Ben bu bayrama gideceğim. Bu bayram 2 gün sonra, eğer beni alırsalar bu bayrama gideceğim. Bakın kocaman ateş yakıyorlar. Bütün Zerdüşler etrafında toplanıyor. Bu da başka bir bayramları. Bu bayramda da birbirlerine su atıyorlar. Bakın bu maske. Ateş var. Ateş olduğu zaman maskeyi takmak zorundalar. Zerdüş din adamlarına mubedan diyorlar. Buradaki bir görevliye mubedan şu an burada mı diye sordum. Şu an yoklar ama istediğiniz bir bilgi varsa ben size anlatabilirim dedi. Ben de onlara dedim ki tamam o zaman neden ateş bu dinde bu kadar kutsal, onu bana anlatabilir misiniz dedim. Şimdi anlatacaklar. Selam. در دین زردشتیان چرا آتش اینقدر مقدس هست؟ اولندش که درود بر شما، خسته نباشید. مکانی که داخلش قرار دارید بهش میگن آتشکده. چند تا چیز اول داخلش خیلی مهم. یه حوض آب هست که پشت سرتون هست. حوض آب رو به چند دلیل میذارن. یکی این که آب هر جا باشه حیات هست. آب نماد پاکی و روشنایی هست. تمام زردشتی پیش از اینکه وارد آتشکده بشن با یک دست و روی شسته، با یک بدن پاک وارد یک مکان مقدس به نام آتشکده میشه. چیزی که ما مسلمان‌ها وضو میگیریم و بعد وارد مساجد میشیم. تو همه آتشکده ها شما 4 عنصر آب و باد و خاک و آتش رو میبینید. یه حوض آب وسط، آتش داخل، باد و خاک هم که اطراف هست. زردشتی همونجوری که 3 تا آتشکده بزرگ دارن، 3 آتش بزرگ هم دارن. یه آتش دارن بهش میگن دادگاه، چیزی که توی خونه هاشون هست. خیلی تقدس نداره. یه آتش دارن بهش میگن آدور، چیزی که در آدوریان تهران هست. ولی یه آتش داشتن از همه اینا مقدس‌تر. آتشی که در دوره ساسانیان از 16 آتش مختلف گرفته شد. یکیش آتش تندر یا رعد و برق یا آذرخش آسمان. 15 قش یا 15 پیشه یا 15 کار مختلف اون مردم اون زمان، مثل آتش مسگرها، نانواها، همشو با هم یکی کردن یه آتش واحد شد، تقدیس و پاکسازی شد. و این آتشی است که داخل هست. بهش میگن آتش ورهرام یا بهرام، یعنی آتش پیروزی. 1548 سال هست روشن نگهش داشتن. زردشتی آتش پرست هستن یا نیستن؟ چرا اینقدر آتش براشون مقدسه؟ اصلا آتش خاموش بشه چی میشه؟ تمام آتشکده های دنیا آتششون از این گرفتن. خاموش بشه دوباره برش میدن.
اما اینکه چرا اینقدر آتش براشون مقدسه تشریف بیارید. گفتم نشدیم بابا. خسته نباشید. درود بر شما. خسته نباشید. اراده. اما اینکه چرا اینقدر آتش برای زردشتی‌ها مقدسه؟ این همه ساختمون، این همه دم و تشکیلات برای یه دونه آتش. ببینید ایرانیان باستان و زردشتیان فعلی 4 عنصر آب و باد و خاک و آتش رو بهش احترام می‌ذاشتن و هنوزم احترام می‌ذارن و نبایستی آلوده بشه. ولی از این 4 عنصر تشریف بیارید. 3 تا مابقی هم آلوده میشن هم آلوده کننده است، ولی آتش نه آلوده میشه نه آلوده کننده است. ببینید وقتی نگاه کنید یه زنگوله رو شما اون گوشه میبینید، درسته؟ اون گوشه درسته؟ اینجور زنگی رو شما کجا دیدید غیر از اینجا؟ یک شنبه ها ناقوس کلیسا به صدا در میاد برای عبادت. زردشت 5 نوبت نماز میخونن. اصلا خود کلمه نمازی که ما مسلمان‌ها میگیم این کلمه اوستایی هست، از نماز گرفته شده. عربا ژ ندارن، ژ رو میگن ز. مثلا اونا میگن صلات، مثلا نماز بهش میگن صلات. هنوز توی کردستان نماز رو میگن نمش یا نوش، روز رو میگن روش. اسامی مثل ژینا، ژاله، روژان، هوژان جزو اسامی است که توی کردا خیلی رواج داره. چون کردستان جزو معدود جاهایی بود که عربا نتونستن بهش دخل و تصرف کنن. چوب درختان زنده به هیچ عنوان استفاده نمیشه. از چوب درختان خشک شده دیرسوز مثل گردو، بادام و زردآلو استفاده میکنن که اگر درخت زردآلو برای مصارف اینجا استفاده کردن تو همون سال یا سال بعد یک نهال درخت از همون نهال کاشته میشه تا چرخه طبیعت به حال خودش برگرده. Dört unsurun kutsal olduğu Zerdüştlük dininde toprak kutsal olduğu için ölülerini gömmüyorlardı. Ateş kutsal olduğu için ölülerini yakmıyorlardı. Ne yapıyorlardı acaba Zerdüştler? Şu an ben sessizlik kulelerindeyim. Sessizlik kulelerine Farsçada dahme diyorlar. Bunun adı da Farsçada aslında ilahi adalet anlamına geliyor. Yani ilahi adaletin verildiği yer de diyebiliriz. Ben bundan bunu çıkartıyorum. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı çıktıktan sonra daha ayrıntılı bilgi vereceğim size. Zerdüştler ölülerini dahmeye getiriyorlardı ve ortada bir yer var. Ölülerini oraya bırakıyorlar. Vahşi hayvanlar o ölüleri yiyor. Bu şekilde hava, toprak, ateş kirlenmemiş oluyor. Şimdi sessizlik kuleleri şehirden çok uzakta. Ve burada böyle yapılar var. Bakın. Ve burada bir de su deposu var. Şimdi şehirden çok uzakta olduğu için o zaman da insanlar yürüyerek geliyorlar. Ölülerini buraya bırakıyorlar ve böyle yerler kendilerine yapmışlar. Buralarda da 2 gün kalıyorlar. Yani mesafe uzak olduğu için böyle bir sistem yapmışlar. Ve bunlara heyle diyorlar. Sessizlik kuleleri dediğimiz zaman insan çok ürküyor, çok ürkütücü geliyor, çok farklı hissettiriyor. Ama her dinin kendine özgü yaptıkları bir sistem var diyelim. Rıza Şah zamanında sessizlik kulelerine artık ölü bırakılması yasaklanıyor. İslam devriminden sonra yasaklandığı söylense de daha öncesinde yasaklanıyor. Artık Müslümanlar gibi onlar da ölülerini gömüyorlar. Burada kabristan da var. O kabristanın nerede olduğunu bulursam oraya da götüreceğim sizi. Güneşten korunuyorlarmış. Buralar gerçekten serin ama dışarısı çok sıcak. Ay burası daha da serin.
Düşünün, binlerce yıl önce burada insanlar gelip kalıyorlardı. Geldikleri zaman hayvanlarını buraya bağlıyorlarmış. Ama bence buranın tarihi diğerlerine göre daha yakın bir tarih. Yani mimariden, taş yapısından öyle olduğunu düşünüyorum. Bakın, onlar belli çok eski. Ama bunun mimarisi daha yeni. Şimdi Dakhme'ye çıkıyoruz. Şuraya bakar mısınız? Bu sağda olan, bu solda olan, ilk bir sağdakine çıkalım. Dakhme'ye geldik. Şimdi biz merdivenleri çıkarak geldik buraya. Bunlar turistler için yapılmış. Önceden o merdivenler yokmuş. Bakın, Dakhme'nin etrafı böyle kapalı. Burada bir tane kapı var. Bunun sebebi yırtıcı kuşlar sadece uçarak gelsinler, ölülerini yesinler, tamam bitsin. Yani kuşlar anında yiyorlar, başka yere götürmüyorlar yırtıcı kuşlar. Ama buralar açık olsaydı, burada kapı olmasaydı diğer yırtıcı hayvanlar da gelebilirlerdi ve ölüleri diğer taraflara götürebilirlerdi. O yüzden böyle bir sistem yapılıyor. Ve o zamanlarda buraya normal insanlar giremiyor. Burada sadece görevliler var. Onlar geliyorlar, ölüleri buraya koyuyorlar. Sonra bırakıyorlar. Hatta onların bile haberi olmuyor. Artık onları yırtıcı kuşlar mı yedi yoksa kurtlar mı yedi, o belli olmuyor. Ama sadece olay burada suyu, toprağı, ateşi kirletmemek için ölülerini buraya bırakıyorlar. Eğer yol olsaydı inip kemik arardım. Acaba kemik var mı? Şurada kemik gibi bir şeyler var ama tam olarak anlayamadım. Görevliler ölüleri buraya bırakıyorlar. Üstlerine de kefen koyuyorlar. Yırtıcı kuşlar ölüleri yedikten sonra ve kemikleri de tamamen kuruduktan sonra geliyorlar. Kemikleri buranın içine atıyorlar.
dini, temizlik ve tarihi sebepler yazılmış. Dini sebepte şöyle yazıyor: temiz toprağa yapılar yapmak varken neden gereksizce kabristanla donatılsın ve insanların devamlı kabristan görmesi de onları üzen bir durum olduğu için böyle bir şey yapılmış yazıyor. Ve şöyle diyorlar: eğer bütün Zerdüştler kabristan yapsalardı her yer kabristan olurdu yazıyor. Ve temizlik sebebinde ise diyor ki veba hastalığı vardı, savaşlar vardı, çok farklı hastalıklar vardı. O yüzden toprağa gömselerdi topraktan da bu hastalıklar yayılabilirdi. Bunu da temizlik sebebi olarak yazmışlar. Tarihi sebebi ise diyor ki o zamanlar Ari ırkı Sibir taraflarındaydı. Orada kar olduğu için onların toprağa gömme gibi imkanları olmadığı için mecburen dağların başına götürüp ölülerini bırakıyorlardı. Ve bu taraflara göç ettikleri zaman da bu kültür devam etmiş yazıyor. Şu an Zerdüşler ölülerini gömüyorlar. Şurası Zerdüş mezarlığı. Eğer sokarsalar oraya da gideceğim. Şimdi sağdaki dehmeye gittik. Soldakine gidiyoruz. Burada merdiven yok. Buradan çıkmak daha zor. Biz şu yoldan geldik. Şuraya bakar mısınız? Buradan çok zordu gelmesi ve tehlikeliydi. Burada yol vardı ama. Sonra bakın asıl yol şu tarafmış. Yani yalandan o kadar yorulduk. Bu dahmeye çıkmak daha zor. Diğeri daha rahattı. Şuraya bakın. Başımıza eğmemiz gerekiyor. Bu dahme daha da el değmemiş. Bakın diğer taraf en azından yapılmış. Taşla kapatmışlar. Büyük bir ihtimal kemikler vardı burada. Şimdi bir tane dahmenin kadınlara özel, bir tanesinin de erkeklere özel olduğunu söylüyorlar ama bu kesin bilgi mi bilmiyorum. Zerdüşlerin kabristanının girişi burası. Buraya bizim girebilmemiz için özel izin gerekiyormuş. Yani giremiyoruz ama ben Zerdüş köyüne gideceğim. Orada kabristana da uğrayacağım.
Merhabalar arkadaşlar. Bir tane Zerdüş arkadaşım şimdi beni almaya geliyor ve birlikte tamamen Zerdüşlerin yaşadığı bir köye gideceğiz. Köyün adı Mezraya Kelanter. Bu köyde tamamen Zerdüşler yaşıyor. Birçok Zerdüş köy var ama o diğer köylerde Zerdüşler Müslümanlarla birlikte yaşıyorlar. Buradan şu an dikkatli iniyorum. Dün düştüm burada. Tekrar düşmeyeyim. Şimdi arkadaşım geldi. Selam. Perdis ve babası geldiler. Şimdi bir tane Zerdüş köyüne gideceğiz. Merhaba. Nasılsınız? Hayli memnun. Mersi şamakhumi. Selam azizim. Yanlış geldiniz sandınız biz. Ay yok oraya araba girmiyor. Perdis Türkçe biliyor. Evet. Zerdüşlerin geleneksel kıyafetini giydi. Şöyle bir şekilde. Bu başörtüsünün adı ne? Bunu biz makna diyoruz. Makna. Aha, Evet, çok güzel. Çok da yakın. Türkçe'de makna diyorsunuz siz. Ve çok yakın ondan geliyor. Çok güzel. Çok da yakışmış sana. Perdis Zerdüş ekmeği yapmış. Ekmeğin adı ne? Adısı biz komaç diyoruz. Komaç. Evet. Ve aslında bunu annem yaptı. Ben yapmadım. Ya ellerine ben sağlık. pek şey değilim. Ve yağdan ve tuzdan tabii ki ekmek gibi bir şey ama asla tatlı bir şey değil. Haşhaş var mı? Evet. Değil mi? Bizim haşhaş diye benzettim. Ve biz bunu peynirle, yumurtayla böyle bir şeyler yiyoruz. Safran da var. Yok safran değil bu. Bu ne? Bir safran gibi bir şey ki asla böyle bir şey değil. Yani bunun sarısı safrandan gelmiyor. Şu kırmızılıkları demiştim. Bak Evet. şurada. Onlar safran mı? Başka bir şey. Asla safran gibi değil ama Bitki. Biraz yakın ona. Asla tadı falan böyle bir şey safrana benzemez. Bizde bir tane haşhaşlı var sanırım ona benziyor. Evet diyorum tamamen ekmek gibi bir şey. Her şey onun içinde ve başka pek değişik bir şey yok. İnşallah yeriz, tadına bakarız. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Mezraya Kelanter Zerdüş köyüne geldik. Evet, burası Mezraya Kelanter köyüsü ve bu köyün adısı Rössam Azerbaycan. Bu tek Zertüşti şehit İran-Irak savaşta sadece bu şehit vardı ve şimdi de Dahmeyn kenarında orada. Şimdi İran-Irak savaşında çok fazla İranlılar hangi dine, hangi ırka sahip olursalar olsunlar savaşa katılıyorlar ve yani bu ülkenin şehitleri bu Zerdüş kişi de İran-Irak savaşı şehitlerinden. 6000 yıllık bir köy. Zerdüşler koronaya hassaslar. O yüzden maskemi takmak zorundayım. Yani açık alanda bile şu an takıyorum. Şimdi Zerdüşlük dininde şarap içmek serbest. Kendi merasimlerinde şarap içiyorlar ve bu kanunen de yasak değil. Aileler mesela çocuklarına ne zaman içmeye izin verirseler o zaman onlar da şarap içebiliyorlar. Mesela kızlar 20 yaşından sonra şarap içebiliyorlar. Oğlanlar daha erken. Öyle. Köyde böyle hostel gibi bir yer var. Orada kalacağım. Şimdi size içeriği göstereyim. İçerisi böyle bir yer. Odaların isimleri var. Bu hostelin sahibi de Zerdüş. Bakın odaların isimleri 4 unsuru gösteriyor. Mesela bunu söyleyeyim size. Bu odanın adı su. Benim kalacağım odanınki de ateş. Böyle bir yer. Bu odanın adı da hava. Burası da bahçe. Zerdüş dininin temeli Goftarenik, pendarenik, kerdarenik. Bu ne demek?
İyi düşün, iyi söyle, iyi davran. گفتار نیک iyi söyle, pendar نیک iyi düşün, kerdar نیک iyi davran. Bu da yani onların kullandığı Farsça. Deri Farsçası değil mi? Evet. Deri Farsçası biraz daha farklı. Aslında Sasani döneminde kullanılan Farsça ama Arapçayla karışmış bir Farsça. Yani Arap saldırısı olduğunda Şimdi az Farsçası da böyle. Yani herkes böyle yakın diyorlar. Herkes aynı, başka bir şey değil. anladım. Eski zamanlarda farklıydı ama biz hepimiz şu anda aynı diyoruz. Anladım. Şimdi ben baktığımda konuştukları zaman anlıyorum. Ama tabii biraz daha farklı konuşuyorlar ama bazı kelimeler de tamamen aynı olduğu için ve telaffuzlar biraz farklı olduğu için oradan ne konuştuklarını anlıyorum. Bu odanın adı da hayat. Eğer o 4 unsur olmazsa hayatta olmaz anlamında. لازم رینا ولا لازم شیبه آره نه و راحت و ماشاءالله Deri Farsçasıyla konuşuyorlar. Zerdüştlük dininde ayetlere hat diyorlar. Bu da Gata'dan bir hat. Zerdüştlüğün peygamberi Zerdüş 10 yıl bir tane mağarada inzivaya çekiliyor ve bir yaratıcının olduğuna inanıyor ve ona olan sorularını yazıyor. Yani Gata'nın kısımları aslında Zerdüş peygamberin Allah'a olan soruları ve 10 yıl sonra da sorularının cevabını alıyor. Daha doğrusu kendisi bu sorularının cevabını buluyor. Avesta'nın Gata kısmı Zerdüştlük dininde çok önemli. O yüzden Arap saldırısı olduğunda, yani İran'da Arap saldırısı diyorlar. Müslümanlar da aynı şekilde. O yüzden benim de ağız alışkanlığı böyle söylüyorum. Gata'yı yırtıp saklıyorlar. Yani Avesta'dan ayırıp saklıyorlar ki yakmasınlar diye. Çünkü bütün her şeyi yakıyorlardı. Burası bir tane su deposu. Bu köyde her yerde Fere ve Herin sembolü var. Burada da büyük bir ihtimal Gata'dan bir şeyler yazıyor. Köyde 2 tane hamam var. Bir tanesi şu 2 kişilik. Şu 7 kişilik hamam. Şu an köyde 20 kişi yaşıyormuş. Şehirlere dağılmışlar. Ama tabii önceden burada çok fazla insan yaşıyormuş. Şimdi İran'da tamamen Zerdüş olarak bilinen bir köy. Ama önceden burada Müslümanlar ve Zerdüşler birlikte yaşıyorlarmış. Şu anda da Müslümanlardan 3 kişi falan varmış. Ve bu köyde bir tane cami yapılıyor. O Müslümanlar için yapılıyormuş o cami. Şii mezhebinde çok fazla Ali, Hüseyin, Fatma isimleri kullanılıyor. Burada diyorlar ki nasıl onlarda çok fazla bu isimler varsa bizde de Behram ismi var. Behram isminin anlamı ne? Baba Behram isminin anlamı. Maniye nime Behram çiçeği baba. ایزد پیروزی İzade Piruzi. پیروزی Ha, zafer. Biz Behram diyoruz آره bazen. زبان ترکی میشه بهرام. زفر اما به ما میگیم پیروزی Firuzi. Hamun Vehram'ı asleş. Aslı Vehram'mış aslında telaffuzu. Günümüz Farsçasıyla ellerin dert görmesin, destet der ne kone, Pehlevice'de destet der ne kene, Deri Farsçasında ise daştat dert nakra. Doğru mu? Daştat dert nakra. Yani baktığımızda Pehlevice aslında şu anki Farsçaya daha yakın ama o biraz daha farklı. پردیس 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 دو Selam Kubi. شما چطور؟ منم خوبم. خیلی ممنون. مرسی. اسمتون چیه؟ گلروح.
Amme. Yüzü çiçek. Negin şansa negin o. Amme negi boş mudur? Yüzü çiçek gibi olan demek adının anlamı. Or amme negi nebzina? Bakın Hamudisa Muhammed'e tıkat. Burada başka bir tane hostel var. Şimdi bu hosteli de görmeye geldik. Zerdüşlerin takvimi, Zerdüşlerde her günün bir adı var. Mesela bakın bu Amordat. Mesela bu Azer. Azer ateş demek. Bakın hepsi. Bu ne? Din. Art, Oştat, Asaman. Böyle isimleri var. Bu da Zerdüş peygamber. Bakırın üstüne Zerdüş peygamberi işlemişler. Bakın geleneksel kıyafetleri var burada. Bizim dinimizde 4 gün var ay içinde ki biz 14 günde et yemiyoruz. Adısı şu ki Ram, Guş, Behmen, Ram. Oruç gibi bir şey mi? Olabilir ama biz böyle değil ki hiçbir şey yemeyiz. Sadece et Sadece yemiyorsunuz. Evet. Adı ne peki bu Nabor günleri? diyoruz. Nabor. Nabor. Evet. Ay içinde 4 gün var ki biz o 4 güne Nabor diyoruz. Burası da ateş tapınağı. Tabi kapalı şu an. Goftarenik, endişeynik, kerdarenik. Burada da yani tamamen şu anki Farsça ile yazmışlar endişeyniki. همون دوست است بابا. Ya همون که بغلش کردی. Bizim bayramlarımızda bir adet var ki biz dua ediyoruz her bayram içinde. Ve burada bunun adısı da Gehenbar diyoruz biz. Ve burası bu... Gehenbar ne demek? Gehenbar ne demek ki biz yardım edeceğiz bu adette. Yani yardım etmek demektir. Ha. Ve biz bunu böyle bir yerde yapıyoruz. Her köyde, her şehirde böyle bir şey var. Aha. Burada eskiden fakir olanlara yemek veriyorlarmış. Tabii şimdi böyle buraya gelip dua okuyorlar, yemek dağıtıyorlar. Buraya ateş mi koyuyorlar? Yok, böyle bu gereksiz şimdi şu anda. Ha. Ama şöyle çiçekler şimdi kurudu tabii ki. O çiçeğin anlamı ne? O var olması gerek. Yani bunun bir tane toprağın elameti, nişanesi. Ha. Biz her Su böyle bir bu, şey- su bu. Evet. Toprak. Ateş yakıyorsunuz, havada açık. Evet. Biz Tamam. suyu bir camda koyuyoruz. Tamam. Sofranın içinde. Ha, suda koyuyorsunuz. Hava zaten burada. Evet. Tamam. Bu çiçeğin adı da şemşatmış. Türkçesini biliyor musun? Yok. Ben de bilmiyorum. Bugün Zerdüşlerin Nebor günü. Et yemiyorlar. Şimdi bize yemek getirdiler. Kaldığımız yerde et yok yemekte. Sadece mercimekli pilav. Bu da Zerdüşlerin bir ekmeğiydi. Zeytinleri de ben getirdim. Şimdi bunu yiyeceğiz. Kaldığım köyde 2 tane hostel var. Hostellerin bir tanesinde Pakize adında bir oda var. Bu odada sadece Avesta okuyorlar. İbadet odası da diyebiliriz. Burada vefat eden kişilerin resimlerini koyuyorlar. Zerdüşt'ün fotoğrafı var. Böyle bir oda. Burada Avestalar var. Bu Gata. Gata bu dinin asıl kitabı. Avesta ise ondan bir parça. Yani Gata Zerdüş peygamberin Allah'a olan soruları ve sonra o soruları kendisi buluyor ve yazıyor. Avesta Gata'dan bir parça. Dua kitabı gibi bir şey.
Bunu ise Mobedanların yani Zerdüşt din adamlarının yazdığını söylüyorlar. Şimdi baktığımızda burası Avesta dili. Bunu herkes okuyamıyor. Özel eğitim alıyorlar bunun için. Bu da normal Farsça. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. İran'da birisi konuşma tarzıyla dışarıdan Zerdüş mü değil mi anlayamazsınız. Çünkü İran'da herkes Hoda diyor, Hodavend diyor. Onlar da aynı şekilde. Yani Farsça söylüyorlar. Farsça söylüyorlar. Yani İran'da Allah kelimesi kullanılmıyor. Hoda kelimesi kullanılıyor. O yüzden Zerdüşler de Müslümanlar da Hoda diyor. İran'a İslam giriş yaptığı zaman tabi buna İran'da Arap saldırısı diyorlar. Sasani kralının çocukları hepsi bir tarafa kaçıyorlar. Çünkü bunlar mütedeyyin Zerdüşler. Yani Zerdüş dininde 7 tane önemli ziyaret yeri var. Şimdi biz onlardan bir tanesine gidiyoruz. Hostelin sahibinin annesi bu tütsüyü verdi. Orada mutlaka tütsü yakmanız gerekiyor dedi. Şimdi Çekçek'in kabrine geldik. Bildiğiniz dağın ortasında. 100 küsür merdiveni var. Yavaş yavaş çıkıyoruz yukarı. Buradaki merdivenler çok dik. Geldim şu an. Buradayım. Kabrin olduğu yer burası. Şimdi buraya gideceğim. Burası Ateş Tapınağı. İran'a İslam giriş yaptığı zaman Sasani İmparatoru Yezgerdin çocukları kaçıyorlar ve hepsi bir tane dağa sığınıyor. Yani bu şekilde onları bulamıyorlar. Yani o yüzden Müslüman olmuyorlar ve onlar bu dağlarda ölüyorlar. Sadece Pirbanu Müslümanların eline geçiyor ve Hazreti Hüseyin ile evlendiriliyor. Zerdüşlere göre zorla evlendiriliyor. Müslümanlara göre de kendisi İslam'ı seçti ve evlenmeyi tercih etti diyorlar. Şimdi bakın. Burada kabir yok. İnanışa göre bu kayalık ayrıldı ve oraya girdi. Yani inanış bu. Kabir yok. Yani inanışa göre onun kabri bu kayalıkların içinde. Burada bir tane şip şip su damlıyor. Ondan ötürü su damladığı söyleniyor ve bakın burada da 2 tane büyük ağaç yeşeriyor. Çekçek burada vefat edince böyle bir mucize olarak ağaç yeşerdiği söyleniyor. Bunu da size söylemeyi unuttum. Yezgerdin Çekçek adındaki kızı, daha doğrusu şıp şıp su damlıyor ya, Farsçada Çekçek diyorlar. O yüzden Çekçek diyorlar adına ama gerçek adı da Pir Sebz diyorlar. Kabri burası. Yezdin etrafında hepsinin kabri var böyle dağlarda. Öyle insanlar ziyarete geliyorlar. Burada da kocaman bir ateş yakma yeri var. Şu an kapısı kapalı. Suyun sesini duyuyor musunuz? Manzaramız da böyle. İçerideki ağacın sonu böyle dışarıdan gözüküyor. 8. imam olan İmam Reza'yı Zerdüşler ziyarete gidiyorlar. Müslümanlar İmam Reza'ya çok saygı duydukları için ziyarete gittiklerini söylüyorlar. Ama gerçek böyle değil. Gerçek şu ki İmam Reza'nın türbesinin bulunduğu yerde önceden çok büyük bir Zerdüş tapınağı varmış. Onun için oraya gidiyorlar. Bu evlere heyle diyorlar. Her köy, her şehir kendine özgü para toplayıp heyle yaptırmış. Zerdüş programları olduğu zaman o köylüler o heylenin içine giriyorlar. Yes,
و هن چشمه نی هن لبن هی دامی مشهیا این هوش اهورم شیوت نشو. Yez'de sadece bir tane sessizlik kulesi olduğunu düşünüyorlar ama öyle değil. Yez eyaletinde birkaç yerde sessizlik kulesi var. Karşıya bakın. Orada da sessizlik kulesi var. Tabii bunlar bakım yapılmadığı için yani biraz tehlikeli, çökme durumu varmış. Yani o yüzden gidemiyorum, yoksa giderdim. Şimdi Zerdüşleri gömüyorlar Müslümanlar gibi. Ama Zerdüşler yine o eski inançlarından dolayı toprağa bedenleri değmemesi için kireç döküyorlar. Kireç döktükten sonra ölülerini kefenle gömüyorlar. Size Dahme'deyken anlatmıştım. Orası kapalıydı. Sadece ölü bedenleri akbabalar yiyebiliyordu. Neden böyle tasarlanmış? Sebebi ise akbabaların bağırsağında mikrop kırıcı var ve o zamanlarda veba hastalığı, savaşlarda bulaşan hastalıklar olduğu için bu hastalıkların yayılmaması için akbabanın yiyeceği şekilde o dahmeler tasarlanıyor. Yani köpektir, kurttur, o tarz hayvanlar dahmelere giriş yapamıyorlar. Belki çürümüş insan kokusundan dolayı etrafına toplanıyor olabilirler ama içeriye hiçbir şekilde giremiyorlar. Morvarit teyze geleneksel kıyafetini giymiş. Bana su getirin oradan dedi. Onların inancına göre oradaki su şifalı. Ona da oradan su getirdik. Şimdi etli yemek yapmışlardı. Bugün nebor değil mi dedim. Dedi ki nebor arka arkaya olmuyor. Ayda sadece 4 kere diyor. Burada yazıyor. Nebor, 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 nebor. Bugünler belli. Bugünlerde et yemiyorlar. Köydeki ateş tapınağının içine girdim şu an. Zerdüşlük dininde bu ateşler hiçbir şekilde sönmüyor. Şu an köz halinde. Yani geliyorlar, yeniliyorlar. Burada da tütsüler var. Bu tütsüler bütün ateş tapınaklarında kokuları aynı. Kendine özgü bir kokusu var. Avesta'nın sonunda olan dua bu. Buna niyayeş diyorlar. Şimdi ateşe bakın. Şu şekilde köz halinde. Normalde böyle devamlı alevli bir şekilde yanan ateş aslında Yez'de turistler için yapılıyor. Bu böyle köz halinde de olsa sorun değil. Yani bu alev alev yanmıyor burada. Şöyle içinde ateş var sadece. İran mitolojisinde olan Huşengşah, İran'ın eski krallarından bir tanesi. Askerleriyle birlikte at üstündeyken ya avcılığa ya da gezmeye gidiyorlar. Giderken de yollarında bir tane kara yılan görüyorlar. Bu yılanı öldürmek için bir tane taş atıyor. Taş atarken de bu taş başka bir taşa çarpıyor. Etrafında da kuru otlar var. Taş alev çıkartıyor ve o kuru otlar yanmaya başlıyor ve burada ateşi keşfediyorlar ve bu ateşi koruyabilmek için bir tane ateşkede yapıyorlar. Orada devamlı yansın ve insanlar ateş ihtiyaçlarını karşılasınlar ve oradan insanlara ateş veriyorlar. Yani ateşi dağıtıyorlar. İhtiyacı olanlara, yemek yapmak isteyenlere ya da başka bir şeyde kullanmak isteyenlere oradan ateş veriyorlar. Sonra İranlıları ateşle tanımaya başlıyorlar ve İran'a saldıran diğer dindeki gruplar, dinler, ırklar, devletler her neyse ne dersek diyelim ilk Zerdüşlerin ateşlerini söndürmeye başlıyorlar. Çünkü bunu dini bir boyutta görüyorlar. Sonra ne oluyor? Bu ateşleri söndürmeye başlıyorlar. Bir tane ateşleri var bir şehirde. O şehirdeki ateşi de söndürmesinler diye o ateşi alıp Yez'de götürüyorlar. Yani bu binlerce yıl olan ateş aslında yine korunuyor. Dediğim gibi tamam bu Zerdüş dininde 4 unsur kutsal. Ateşe tapmıyorlar ama aslında bu kutsal oluşunun sebebi de ateşi keşfettikleri için. Asıl mesele bu. Şu an dini bir boyut almış olsa da tamamen
kültürel. Bir konuya daha değineceğim. Zerdüşlerin her ay bir bayramı var. Bunların takvimlerindeki bütün isimlerin adı var. Hepsi ayrı ayrı ve ay ve gün ismi birbirine denk gelirse bugün de bayram yapıyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim size. Mehr ayında Mehrigan bayramı var. Yani Mehrigan gününde o bayram kutlanıyor. Şimdi bu ayda da şu an 30 Ocak Behmen ayı 10 Behmen. Bu ayda da Sede bayramı. Yani aslında Behmengan değil bu. Sede diyorlar. Bunu da niye kutluyorlar? Ateşi keşfetmişlerdi ya. Onun adına kutlanan bir bayram. Zerdüşler ne yapıyorlar? Bir yerde ateş yakıyorlar ve bütün Zerdüşler etrafına toplanıyorlar ve orada Avesta okunuyor. Müslümanların girişi yasak. Koronadan dolayı da şu anda da online yapılıyor bu. Ben aslında Mazra Kelentar köyüne de Sede bayramını görmek için gittim. Ama Zerdüşlüğün reklamı yapılmasın diye çok fazla güvenlik geliyor. İşte Müslümanların girmesine izin vermiyorlar. Neden? Bu da Zerdüşlüğün aslında reklamı yapılmaması için. Şimdi Zerdüşlük bizim ilgimizi çeken bir din değil. Yani çünkü gerçekten ben bütün dinlerle iletişimdeyim. Ya iletişim kurdukça da kendi dinime daha çok bağlanıyorum aslında. Dediğim gibi ben bilgi sahibi olmak için bu dini gruplarla iletişime geçiyorum. Ama İran'da kendi atalarının dinine dönmek isteyen İranlılar olduğu için bu şekilde reklamı olmasın istiyorlar. Bir ortaya yakılmış ateş tabii ki de beni etkilemez. Niye etkilesin ki? Ama maalesef ben oradayken de oradaki önemli bir görevliyi devamlı güvenlik arıyordu. İşte kimse gelmesin, sakın sokma falan filan. Ben de dedim ki ya dedim adamı niye zora sokayım? Ben girmek istersem girerim. O ayrı bir konu. Ama dedim ki şimdi onu da zora sokacağım. Kendim de yanacağım. Dedim boş ver. Sosyal medyada çok fazla videolar var. Onlardan paylaşırım. İran'da atalarının dinine dönen insanlar var. Şimdi Zerdüştlük de aslında milliyetçilik gibi bir şey aslında. Fars milliyetçiliği. Genelde Fars milliyetçisi olan insanlar Zerdüştlüğe daha sıcak bakıyor. Tamamen her şey milli. Hatta bu Sede bayramı da önceden İran'da yani devrimden önce İran'da milli bayramdı. Aslında birçok bu tarz milli bayramlar şu an İran'da yasak. Zerdüştlere özgü. Zerdüştler de genelde Fars milliyetçisi. Bunu da söyleyeyim size. Fars milliyetçisi olan insanlar da genelde Zerdüştlüğe karşı çok sıcak bakıyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Zerdüştler günde 5 kere ibadet ediyorlar. Avesta okuyorlar ve Avesta okurken de bunların Sedri Koşti adında bir tane kıyafetleri var. Beyaz. Ona Sedri diyorlar. Koşti'de bir tane ip var. Bunu bellerine bağlıyorlar ve bunu normalde aslında mütedeyyin Zerdüştler devamlı giyiyor. Ama dini bayramlarda mutlaka giyilmesi gerekiyor. Ben Yezde gelmeden önce Yez'in böyle Zerdüş bir şehir olduğunu hissediyordum. Ama geldiğim zaman tam tersi. Ben Yez'de hiçbir şekilde Zerdüşlüğü hissetmedim. Zaten Zerdüşler şehirde çok az var. Onların da ayrı bir mahalleleri var. O yüzden ben bir tane köye gittim. Köyde de hissettim mi? Evin içinde hissettim. Çünkü o Zerdüşt'ün fotoğrafları falan vardı. Ama şehirde bakın çok fazla Hüseyniyeler var. O kadar fazla ki çok fazla cami var. O yüzden ben Yez'de Yezlilerin mütedeyyinliğini daha fazla hissettim. Zaten Darul İbadet diyorlar buraya. İbadet mekanı. Bunun sebebi bence şöyle bir şey de olabilir. Çünkü başka dinlerle yaşıyorlar ya, dinlerine daha çok bağlanıyorlar. Yani böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman bu böyle. Elimden geldiği kadar size çok fazla bilgi vermeye çalıştım. En ayrıntısına kadar girmeye çalıştım. Söyleyebildiklerimi size söyledim. Söyleyemediklerimi de zaten söyleyemedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.